Merhabalar sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Hoş geldiniz Deniz Altın Astroloji kanalına. Ben Emine Coşkun. Evet, bugün 14 Ekim ve Terazi burcunda Güneş tutulması günündeyiz. Yeni bir haftaya bir Güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. Tabii ki aynı zamanda bir yeni ay 21 derece Terazi burcunda. Tam şu an bu yayını çektiğim esnada bu tutulmanın etkileri başladı. Hemen size detaylardan bahsedeceğim. Saat 17.54'te tam olarak tutulmanın kesiştiği saat ve bu tutulma tam 5 saat 17 dakika sürecek arkadaşlar. Ve dolayısıyla da bu arada 134. Saros serisine bağlı bir tutulma. Yani bu demek oluyor ki bu tutulmanın bir geçmişi, bir tarihi var tüm tutulmalar gibi ve en yakın örneğini de 2004 yılında yaşamış bulunmaktayız. Kim bilir kaçıncı defa bunu söylüyor olabilirim. Ama son videomda ve tam da bu tutulma esnasında olduğu için sizlere hatırlatmak istedim. Efendim 5 saat 17 dakika sürecek bir güçlü güneş tutulması yaşıyoruz. Güneşle ayın birbirine kavuştuğu her yeni ayda olduğu gibi ancak etkilerinin yani bize olan tesirlerinin, dünyamıza tesirlerinin çok çok önemli bir takım dönüşümlerin başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. Bu bir yeni ay olduğu için de çok güçlü bir yeni ay olduğumuz için de özellikle temas eden doğum haritaları bilhassa tabii ki çok fazla etki alacaklar. Hayatlarında önemli kırılmalar yaşayabilirler, dönüşümler yaşayabilirler. Ve bizim hayatımızda da yeni sayfalar, yeni başlangıçlar getirecek sevgili dostlarım. Artık bir devri aslında kapatan bir süreç yaşıyoruz. Çünkü plütonik etkiler var. Biliyorsunuz Plüto artık Oğlak Burcu'nun son demlerinde ve çok yakın bir tarihte aslında 2024'ün ilk tarihlerinde 24'ün sonlarında zaten Kova burcuna geçmiş oluyor ve tüm dünya içinde hayatımızda bir yeni bir çağı başlatan bir döngü. Aslında şu anki tutulma da ilişkiler adaletle sembolize edilen, demokrasiyle sembolize edilen tüm konuları işaret ediyor ve şu an dünya bir savaş halinde. Özellikle de şu an en yakın dönemde yaşanan içinden geçtiğimiz hatta şu an İsrail'in ciddi bir bombardımanı olduğunda ekrandan biraz önce gördüm. Bu savaş da yine tarihte mesela 2004 yılında da yine buna benzer terör mücadeleleri dünyanın birçok yerinde yaşanmış ve bunun devamı olan bir süreç. Bu bir soykırıma aslında doğru giden bir zaman dilimini gösteriyor. Ve tabii ki Türkiye için de önümüzdeki günlerde yine benzer demeyelim, benzer olmasının imkanı yoksa. Fakat ister ara bulucu olsun, isterse belki elini taşın altına koyacağı önemli pozisyonlar getireceğini düşünebiliriz sevgili dostlarım. Evet, çok önemli bir tutulma. Bu kadar uzun sürdüğüne göre tesiri de çok uzun sürecek, güçlü sürecek. Biz bunu zaten iliklerimize kadar yaşayacağız. Evet, dünya 2023 yılına çok daha güçlü, çok daha sarsıcı olaylarla girdi. Ve bu böyle devam ediyor ve yıl boyunca da böyle devam edebilir sevgili dostlar. Şimdi özellikle parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Şu an itibariyle Mars artık Akrep Burcu'nda. Yani kendi tahtına oturdu arkadaşlar. O kadar güçlü ki Mars savaşırken de bu pozisyonda ise eğer güçlüdür. Kendini müdafaa ederken de güçlüdür. Yenilse de güçlüdür. Yense de güçlüdür. Her haliyle Mars burada başrolde. Ve tam tutulma esnasında da Satürn'den bir güç alıyor. Yani bu demek oluyor ki çok geniş baktığınızda hareket halindesin. Harekete geçmişsin. Hedefin var, inisiyatif almışsın. Arkanda koskoca bir destek bulursun. Satürn. Yani Mars'ın Satürn'e bu güçlü desteği demek yaşamsal olarak hayatta kalma, mücadele etme anlamında baktığımızda yenilmez bir güçtür. Yani Mars, Satürn ikisi de savaş gezegeni aslında. Fakat olumlu açılarında da
istediğiniz kadar yok etmeye çalışın, öldürmeye çalışın. Ölmeyen, yok olmayan bir güçtür bu. Yani daha onun DNA'larında vardır. Soyunda vardır. Dolayısıyla da böyle bir güçlü destek de var bu tutulmada. Bu tabii yine etki alan mesela akrep ülkeleri, efendim balıkla sembolize edilen ya da suyla sembolize edilen ülkeler ki buraya Türkiye'yi katabiliriz. Türkiye çünkü Akrep Burcu bir ülke ve şu an Mars Akrep Burcu'nda ve bizim tüm Akrep stelyumumuzun üzerinden geçecek. Bunun olumsuz yönleri de olacak tabii ki. Çok zorlayan yönleri de olacak. Ben en önce gücünü anlattım ki şu an size anlatacaklarımdan bakış açınıza göre kendi değerlerinizle yorum yapabilin diye. Türkiye için güçlü. Yani şimdi Satürn'ün balıkta olması, tabii ki Satürn balıkta tek başına bir şey ifade etmiyor bize. Onun birkaç tane yanından destekleyen bir şeyler lazım. Burada da şu an onu Mars sağlıyor bize. Ve mesela bu tutulmanın etkileri, bu bir yeni ay olarak düşündüğümüzde mesela 28'inde bunun bir dolunayı var. 28 Ekim günü. Ki çok zor bir dolunay. Yani şu yeni ay evet bir takım insanlar için, özellikle tabii dünyadaki bir takım ülkeler için acıyı, kaybetmeyi, gerçekten çok ciddi travmatik durumları, hayatı birdenbire değişen insanları ki özellikle savaştan bahsediyorum ben burada, affedilemez bir şey tabii ki. İnsanların hiçbir şekilde asla ölmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Ancak akrep ölümle sembolize edilir. Yani yok oluş ve bir daha doğuş. Yani fiziksel olarak da ölüm yine akreple temsil edilir astrolojide. Ancak ölümün sonrası da, yani bu hayat öldüğümüz zaman bir şeyler bitmiyor. Yeniden başlıyor. Ya da fiziksel olarak değil, belki maddi manevi olarak bir çöküş veya bir zafiyet getirir. Ancak onu asla sonsuza dek oraya hapsedemezsiniz. Çünkü o küllerinden yeniden doğar. Bu kadar güçlü bir gökyüzü var aslında. Çok güçlü bir gökyüzü var. Gerçekten bizi mesela yılın başında oradan oraya çarptı. Yangınlar, depremler, seller, özellikle Türkiye'de biliyorsunuz çok etki aldı. Rabbim Tanrım bir daha yaşatmasın. Şimdi bu ayın sonundaki 28'indeki bu bir yine tutulma olacak. Dolunay, aynı zamanda da ay tutulması. Fakat bu geçtiğimiz aslında 1-2,5 yılı noktalayan bir dolunay olacak. Mesela akrepten bahsettim ya, hani Mars akrepte, burada etkilerini bize çok güçlü gösterecek. Çünkü şimdi bu yaşayacağımız dolunayda 28'inde mesela özellikle Kasım'ın ilk haftalarında bizi daha güçlü etkileyecektir. Mesela Türkiye'yi direkt etkileyen bir sürece doğru gidiyoruz. Çünkü neden? Ay sonunda yaşayacağımız ay tutulması gerçekten Türkiye'nin güneşin tam karşısında. Türkiye'yi ciddi derecede, ciddi manada etkileyen bir zaman dilimi olacak ki Kasım'ın mesela 11 Kasım, 18 Kasım bunları da tetikleyen zaman dilimleri olacak. Yine bu yaşadığımız tutulmaları. Çünkü Mars, Uranüs karşıtı olacak. Güneş Mars kavuşumu olacak. Bunlar hep böyle zorlayıcı ama bizi diri tutan enerjilerdir. Yani o kadar mücadelemiz, enerjimiz, yani ne olursa olsun enerjimiz düşmez. Gerçekten düşmez. Mars buradayken bizi her zaman ayakta tutacaktır. Kasım'ın sonuna kadar bu arada 23 Kasım'a kadar da Mars Akrep Burcu'nda seyrini sürdürecek. Ama özellikle hani kayıplar yaşatan, maddiyat bakımında baktığımızda da yine hem bu tutulmada hem de Ekim ayının sonlarında, bu hafta içinde belki zaman zaman olacak, finansla ilgili krizleri hayatımıza getirecek. Yani Türkiye'yi ilgilendiren kısmı mesela 28'indeki güneşimizin karşısında güneş devleti başta olan insanları temsil eder. Orada bazı zorlayıcı durumlar olabilir. Bir takım sağlık sorunları aniden gelişebilir. Burada ciddi boyutlara da ulaşabilir açıkçası. Yine bu aslında 28'indeki dolunay yine
tam anlamda hem Mars'ın Güneş'le beraber olduğu, bizim tam Türkiye'nin Akrep Stelyumun üzerinden geçerken bankalarla, piyasalarla, borsayla, efendim bazı önemli kurum ve kuruluşlarla, sigortalarla efendim önemli konuları gündeme getirecektir ki özellikle bankalarla ilgili ben çok önemli gelişmeler olabileceğini bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bazı kayıplar da getirecek. Çünkü dediğim gibi akrep kayıplarla da çok alakalı. Ve bu süreç hani özellikle 11 Kasım, efendim 18 Kasım zorlu tarihler. Sabit grup burçlardaki önemli gezegen hareketlerinde zaten dünya üzerinde de genellikle bir takım depremleri işaret eder. Doğa olaylarını işaret eder ama bu ekonomik depremi de kesinlikle altını çizmek istiyorum. Evet, maddi anlamda da çok önemli gelişmeler bekleyebiliriz, zorlayıcı gelişmeler bekleyebiliriz. Çünkü artık Merkür de orada Akrep Burcu'na geçmiş olacak. Bu arada 22'sinde yani 22 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Aslında olaylar 23 Ekim itibariyle başlayacaktır. Çünkü 23 Ekim'de artık Güneş de Akrep Burcu'na geçiyor. Yani aslında hani bizi ilgilendiren, daha çok ülkemizi ilgilendiren kısmı bu tutulmaların diyelim 23 Ekim itibariyle hareketlenecektir. Güneşin yani Akrep Burcu'na geçmesiyle. Dolayısıyla gerçekten Kasım ayı hele arkadaşlar oldukça zorlu bir ay. Kasım ayı içerisinde örnek göstermek istiyorum. Bir tarih arıyorum mesela. Çok güzel bir tarih. Çok zor bulursunuz. Çünkü Kasım ayı boyunca mücadele, güç savaşları, sağlık sorunları, bankalar, özellikle sırlar, önemli konulardaki bazı zafiyetler ortaya çıkacaktır. Sır, kapalı yerler, yeraltı kaynakları, bakın madenler. Şimdi doğal afetler deyince madenlerle ilgili çok dikkat edilmesi gereken, önlemler alınması gereken bir zaman dilimi. Maden ocakları, biliyorsunuz Türkiye'de burada çok önemli zafiyetler var. Birçok kayıp yaşadık. Background'umuz bu konuda hiç iyi değil. O yüzden yine bu madenlerle ilgili konulardaki 23 Ekim itibariyle bizi zorlu bir zaman dilimi bekliyor olabilir. Bazı sürprizlerle karşılaştırabilir. Tekrar etmek istiyorum, doğa olaylarına karşı da her zaman tedbirli olun lütfen arkadaşlar. Depremleri olasılık olarak yüzde hatta 90 diyebileceğim olasılık olarak güçlü görüyoruz. Türkiye için de daha güçlü gördüğümü söylemiştim ama tabii neresinde olur, nasıl olur onu bilmiyorum. Fakat bunun her nerede olursak olalım, her nerede yaşıyor olursak olalım tabii ki farkında olmamız ve dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Evet, Mars'ın bu geçişi tabii tek başına değil, bu kombinasyonlarla beraber bizi oldukça güçlü etkiliyor. Ve mesela 16-22 Ekim haftası dikkat etmemiz gereken aslında en önemli tarihlerde mesela 16, 15, 16, 17 Ekim tarihleri. O bu anlamda söylemiyorum ama hani parasal, finansla ilgili konularda önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Mesela pazartesi gününden şöyle pazar gününe kadar baktığım zaman çarşamba çok yorucu bir gün olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Perşembe fena bir gün değil. Cuma ve cumartesi bu haftanın en güzel günleri olabilir. Çünkü cuma günü Güneş Merkür'le kavuşuyor. Satürn'ün işte Ay Venüs'ün falan güzel etkileri var. Yani 20 Ekim Cuma bu haftanın güzel günlerinden olduğunu söyleyebilirim. Ve mesela Salı günü de fena bir gün değil açıkçası. Ve bu hafta Ateş grubu burçlardan biriyseniz, işte Aslan, Koç, Yaysanız Salı ve Cuma'nın ilk saatlerine kadar olan süreçte sizin için çok önemli bir hafta olacak. Bakın Yaylar, Aslanlar, Koçlar, sizler için bu hafta çok daha belirleyici sonuçlar getirir. Nasıl sonuçlar getirir? Güzel sonuçlar getirir. Bunu söyleyebilirim. Pazartesi, Salı ise
Akrepler, yengeçler, balıklar için önemli olacaktır. Özellikle tamamlanması gereken ya da başlamak istediğiniz herhangi bir konu varsa, mesela girişmek istediğiniz pazartesi, salı günü bunlar için çok 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 uygun. Mesela toprak grubu burçlar ise cuma günün ilk saatlerinden itibaren, yine cuma, cumartesi, pazar günün sabah saatlerine kadar toprak elementi burçlarımız. Oğlaklar, boğalar, başaklar. Sizler için çok daha olumlu bir zaman dilimi arıyorsanız işte bu hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Hemen saatte bir daha bakayım. Evet, cuma günün ilk saatlerinden itibaren, yani cuma günde katabiliyoruz o zaman. Cuma, cumartesi oğlaklar, başaklar, boğalar için çok daha güzel bir zaman dilimi olacak. Ancak burada kimin dikkat etmesi lazım? Gökyüzüne baktığımda. Tabii doğum haritalarını bilmiyoruz arkadaşlar. Şu an sadece afaki konuşuyorum. Boğaysanız, işte akrepseniz, kovaysanız, aslansanız biraz daha temkinli olmanız lazım. Sağlık olarak, iş anlamında, sosyal yaşantınızda, arkadaşlık, eş ilişkilerinizde burada daha zorlayıcı koşulları doğacaktır. Çünkü neden? Mars'tan zorlu etkiler alıyorsunuz. Sırf Mars'tan değil, Uranüs'ten de alıyorsunuz aynı etkiyi. Dolayısıyla ama Mars burayı tetiklediği için yine bu hafta için bunları söyleyebilirim. Diğer yandan tek tek burçları veremeyeceğim. Bu hafta çok sağlık sorunu yaşadım arkadaşlar. Boğazlarım yeni yeni iyileşiyor. Fazla yormamak için kendimi. Kısaca aslında anlatmaya çalıştım. Umarım hani bu hafta en çok gündemimizde pazartesi, salı günü bizim için ne gündemde olacak? Finans, para, faturalar, sigortalar, vergiler, bankalar gündemimizde. Salı günü gece saatlerinde Ay Yay burcuna geçecek. Cuma sabah saatlerine kadar. Çarşamba, Perşembe günü. Ay Yay burcunda arkadaşlar ve bizim için ne getirir? Uluslararası konuları, mahkemeleri, eğitimle ilgili konuları bekliyorsanız, böyle gündemleriniz varsa bunları bekleyebilirsiniz. Akademik konuları, ticari konuları, anlaşmaları destekleyen günler bu arada, yapabilirsiniz. Şu an hani Plüto da düz, yeni girişimleri, özellikle mesela sosyallikle ilgili konularda araştırmak, herhangi bir konuda bilgi edinmek, akademik kariyerle ilgili çok çok faydalıdır. Yani çarşamba, perşembeyi bunun için kullanabilirsiniz. Cuma, cumartesi. Şimdi cumartesi, pazar hafta sonu olduğu için mesela cumayı baz alırsak, parayla ilgili işlerinize, statü, kariyer, iş yeriyle ilgili bir işim var. Bugün görüş mesela. Patronunla, amirinle veya yeni bir firma, yeni bir oluşum, yeni bir anlaşma veya bir talepte bulunacaksın. Cuma günü bu iş için çok güzel. Cuma günü cesaretli de bir gün aynı zamanda. Özellikle toprak grupları için bence çok destekleyici bir gün. Ama hepimiz için de öyle olacağını söyleyebilirim. Çünkü aynı gün Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Sabah 07 ile saat 10 arasına kadar sürecek bu etkileşim. Uzaklarla, tatil planlarıyla, seyahatlerle ilgili konular için yine aynı şekilde arkadaşlar bugüne kadar olan süreci kullanabiliyorsunuz. Hafta sonunu cumartesi günü, pazar günü çünkü Ay Kova'ya geçecek. Biz hava grupları söylemedik, onu da söyleyelim. Cumartesi günü yine hayatımızda önemli konuları konuşacağız. Girişimler yapabiliriz. Ailevi konuları. Özellikle gelecekle ilgili para planlamaları, bakın burada önemli olabilir. Ancak o gün Güneş Plüto karesi var. Çok ciddi konularda fazla iddialaşmamak gerekiyor. Hani biraz sakin olmakta fayda var. Pazar günü. Şimdi pazar günü Ay Kova'ya geçiyor. Ve hava grubu burçlara geldik. Kovalar, ikizler, teraziler. Pazar günü ve tabii ki 23'ü pazartesi olacak. Sizin için de en kıymetli gün bugün olacak. Hava grubu burçlar. Yani 22 Ekim. Daha destekleniyorsunuz. Venüs'ün Jüpiter'li üçgeni var. Bu arada çok da güzel bir açı. Bu haftanın en güzel, en şanslı açısı. Evet, pazar günü gerçekleşiyor arkadaşlar. Venüs, Jüpiter üçgeni var. Merkür, Satürn üçgeni var. Aynı zamanda haftanın en ballı günü, en şanslı günü. Değerlendirin. Bilhassa da dediğim gibi hava grupları belki daha
olumlu etki alır ama hepimizi etkileyecek bence güzel bir açı pozisyonudur bu sevgili dostlarım. Hemen şöyle bir baktığımda bu arada toprak grubu burçlar da bu hafta içerisinde. Çünkü Venüs-Jüpiter üçgeninden en çok toprak grubu burçlar en güçlü etkiyi alırlar. İşte boğaların 13 dereceleri, başağın 13 dereceleri, oğlağın 13 dereceleri. Bakın çok şanslıdır. Gerçekten Venüs-Jüpiter üçgeni zaten fırsat getirir, sürpriz getirir, ani yeni gelişmeler getirir. Yani ballı börek, yani çok tatlı. Bence değerlendiriniz. Tabi sadece onlara değil, burada yükseleni olan veya önemli bir özel noktası olan insanlar, arkadaşlar da buradan etki alacaklar. Evet sevgili dostlar, şimdilik benden bu kadar. Çok kısa zamanda tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın ve güzel bir tutulma diliyorum. Dualarınız kabul olsun inşallah. Rabbim herkesin elinin, emeğinin, kalbinin bereketini versin, nasip etsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz.